Herkese selam. Yeni bir içerikle beraberiz. Hoş geldiniz YouTube sever arkadaşlar. Bugün sizlere 2 adet film önerim olacak. Bilim kurgu türü seviyor ve stresten uzak harika bir zaman geçirmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Film detayına hemen geçmeden önce kanalıma abone olun. Hatırlatmamı yapıyor ve ilk filmimizin detayına ve analizine geçiyoruz. Keyifli seyirler. Eğer benim gibi bilim kurgu filmlerine aşığıysanız işte bu film tam size göre arkadaşlar. IMDb puanlaması 10 üzerinden 8 olan bu filmin adı Marslı sevgili arkadaşlar. Ridley Scott tarafından yönetilmiş 2015 yapım yılı olan bilim kurgu türündeki Amerikan yapımı bir filmdir. Drew Goddard tarafından yazılan senaryo Andy Weir tarafından 2011'de aynı adlı romandan uyarlandı. Filmin başrolünde Matt Damon bulunurken yan rollerinde Jessica Chastain, Michelle Pena, Kristen Wiig, Jeff Daniels, Kate Mara ve Donald Glover gibi kaliteli oyuncuları bünyesine barındıran ve seyirciden iyi notlar almış bir film. 88. Akademi Ödülleri'nde 7 dalda aday gösterilen film, 73. Altın Küre Ödülleri'nde müzikal veya komedi dalında en iyi film ve müzikal veya komedi dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştır. Filmin konusuna gelecek olursak, 2035 yılında Ares-3 mürettebatı Mars yüzeyine sefer düzenlemektedirler. Güneş zamanı ile 31 gün sürmesi gereken seferin 18. gününde çıkan şiddetli toz fırtınası astronotları görevi iptal etmeye ve geri dönmeye zorlar. Ares-3 görev komutanı Melissa Lewis yani Jessica Chastain acil bir durum kalkışının hazırlanmasını emrederek görevi iptal eder. Tahliye sırasında çıkan kuvvetli fırtına birincil iletişim anteninin parçasını kırarak astronot Mark Watney'in yani Matt Damon'ın karnına şiddetli bir şekilde çarparak uzay giysisinde deler ve onu uzaya fırlatarak kaybolmasına neden olur. Öldüğünü düşünen ekip arkadaşları onu bırakıp dünyaya geri döner. NASA müdürü Theodore Sanders yani Jeff Daniels, Mark Watney'in enkazda kalarak öldüğüyle ilgili bir basın toplantısı düzenler. Fırtına dağıldıktan sonra Watney düşük oksijen uyarı sinyal sesiyle uyanır. Kumları üzerinden atıp kalkarken karnına girmiş olan anten parçasını çıkarır ve Mars yaşam kışlasına geri döner. Uzay giysisini çıkarır ve karnına giren metal parçasını çıkartır. Ardından bir televizyona NASA kullanıcı adını ve şifresini girerek video kaydı ile günlük tutmaya başlar. O gece orada ölüp gitmeme konusunda kendisine hırs yaparak yaşam mücadelesi verir. Hayatta kalmak için elinden geleni yapmaya karar veren Watney, elindeki sınırlı olanaklarla zekasını ve dayanıklılığını kullanarak dünyaya yaşadığına dair bir sinyal göndermeye çalışır. Dünyadaki uzay yetkilileri de Watney'e ulaşabilmenin yollarını ararken Watney ile dünya ile iletişim kurabilmek için çareler aramaktadır. Güneş zamanının 79. gününde 48 gün sonra Watney tüm ekip için verilen yiyeceklerin güneş zamanına göre toplam 300 gün kadar kendisine yeteceğini hesaplar. Aynı zamanda bitki bilimcisi de olan Watney ekmiş olduğu ve büyüyen patateslerini hasat edip yeniden eker. Ardından Mars için belirlenen bir haritaya bilgisayar üzerinden bakmaya başlar. Watney haritadan Pathfinder'ın yerini bulduğunu anlar ve yüzey aracıyla onu kumların altından çıkartır. Watney Pathfinder'ı yeniden çalıştırmayı başararak dünyaya sinyal göndermeyi başarır. Watney'in bu heyecan dolu macerasını şiddetle izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve bir diğer ikinci filmimize geçiyoruz arkadaşlar. IMDb puanlaması 10 üzerinden 8 olan bir diğer efsane filmimiz Galaksinin Koruyucuları 2 sevgili arkadaşlar. Yapımcılığını Marvel Stüdyo'nun, dağıtımını ise Walt Disney Studio Motion Pictures'ın yaptığı Marvel Comics'in süper kahraman takımı Galaksinin Koruyucularından uyarlanan 2017 niteliğinde olan bu yapım bir Amerikan süper kahraman filmidir. Film 2014 yapımı Galaksinin Koruyucuları filminin devamı olup Marvel sinematik evrenindeki 15. filmidir. James Gunn tarafından yöneten filmin oyuncu kadrosunda Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michelle Rooker, Karen Gillan, Sean Gunn, Glenn Close, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan ve Kurt Russell yer almaktadır. Galaksinin Koruyucuları 2 filmindeki ekip uzayın uzak noktalarına yolculuklar ederlerken bir yandan da galaksiyi korumak adına farklı maceralara atılırlar. Koruyucular artık aileleri haline gelen ekipte birbirlerini düşmanlara karşı korumak için savaşırlarken Star-Lord olan Peter Quill'in gizemli geçmişinin sırları da çözülmeye başlar. Eski düşmanlar yeni müttefiklere dönüşürken hayranların klasik çizgi romanlarındaki favori karakterleri kahramanlarımızın yardımına koşar. Galaksinin koruyucuları evrenin kontrolünü ele geçirmeye çalışanları durdurmaya çalışan bir grup suçlunun hikayesini ele alıyor sevgili arkadaşlar. Kendisine Star-Lord lakabını takan maceracı Peter Quill esrarengiz bir küreyi çalınca
Güçlü, hırslı ve ihtiraslı bir kötü adam olan Ronan'la başı derde girer. Ronan'ın tek amacı küreyi ele geçirmektir ve onun bu kötü hayali tüm evreni tehdit altına alabilir. Quill ondan kurtulmak isterken bir anda kendisini birbirleriyle hiçbir ilgisi olmayan uyumsuz bir ekibin içerisinde bulur. Tehlikeyi yok etmek isteyen Star-Lord, silahlı bir Raccoon olan Rocket Raccoon'un yoldaşı olan ağaç görünümlü Groot, ölümcül yeşil kadın Gamora ve gözünü intikam hırsı bürümüş yok edici Drax ile işbirliği içerisine girer. Galaksinin koruyucuları olarak anılan bu beşli evren için gerçekten tehlike arz eden bir kürenin gücüne ve peşindeki düşmanlarına karşı ne yapacaklar? Bunu hep beraber izleyip göreceğiz arkadaşlar. Konunun dışına çıkacak olursak arkadaşlar, filmde gördüğünüz Groot oyuncak boyutlarında olsa dahi evinizin bir köşesine sığmayacak kadar büyüktür. Galaksinin Koruyucuları filmini izlediyseniz eğer, özellikle finale doğru neler olduğunu hatırlarsınız. Evet, ilk filmde Groot kendini kurban edip milyonlarca parçaya, yani milyonlarca dala ayırmıştı. İşte o dağılan parçalardan biri canlandı ve bebek Groot oldu. Ve bu yeni doğan Groot bebek o kadar küçük ki neredeyse oyuncak mini bir bebek boyutunda. Yani anlayacağınız, belki de oyuncakçılardan bebek Groot oyuncağını alabilir ve koleksiyonunuza dahil edebilirsiniz. Kim bilir. Daha önce Galaksinin Koruyucuları filmini izlemediyseniz bu filmi izlemenizi tavsiye ediyoruz sevgili YouTube sever arkadaşlar. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup beğenmeyi, paylaşmayı ve bildirim sesini açmayı unutmayın. Başka güzel bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.